Beşiktaş'tan başlayın, Dolmabahçe'nin oradan Kasımpaşa'ya kadar kıyılar halka kapatıldı. Ve üstünde şehir senin, deniz senin yazıyor. Ya şaka gibi. İstanbul'u bizim tarihimizi, belleğimizi yok ettiler. Yani daha önce bildiğin hiçbir yeri artık baktığında göremiyorsun. Burası orası diyemiyorsun. Ama oradan baktığında görebileceğin tek yeşil alan burası. Roma Bostanı. Selamlar, tekrar selam. Tekrar yardım istiyorsanız söyleyin lütfen. Var mı da? Var da sen çantadan onu alırsan ya bunu buraya kadar sokmak lazım. Oraya bir yere kadar. Bülent gelecek ama başka yok. Ay. En güzeli gitti. Bulabilir miyiz? Bulurum. Buluruz da oraya girilmez ki. Yiyecek mi? Yiyorum. Bunu ben ektim, yani diktim. Böyleydi. Şimdi meyve verdim, çok güzel oldu. Oha, ne kadar tatlıymış yalnız. İlk defa yiyorum. Ve daha bir sürü meyve var üzerinde. Burası hazineden belediyeye devredilmiş bir alan ve belediyeye kamu yararına bir iş yapsın diye devredilmiş bir alan. 2009 yılında sanıyorum arkeolojik park ilan edilmiş. Yani önce bir arkeolojik park ilan ediyor, sonra burayı imara açmaya çalışıyor. Biri burada, biri Bostan'da, biri de çocuk parkının olduğu yerde 4 tane bina yapılacak buraya, 3 katlı beton. İşte şu gördüğün binayı yaparken bize dediler ki bak oraya yakından bakalım, bir görmen lazım orayı. Şöyle bir binaya ihtiyacımız var mı? Yol boyu gördün. Bütün kafeler kaldırımlarda oturuyor. 2 gıdım böyle meyve ağaçlarının altında kaldırımda oturuyorlar. Başka da yeşil alanımız yok. İşte görüp göreceğim bu kadardır. Burayı da böyle kazıp bu hale getirdiler. Bu kadar. Geçici bir süreliğine inşaatı durdurmayı başarmıştık. Çünkü ruhsatı yoktu. Hiçbir yerde izin alınmamıştı. İKDAŞ'a, ÖDAŞ'a bile haber verilmeden inşaat başlamıştı. O gün burada elektrikler kesildi çünkü kablolara. Yangından mal kaçırır gibi bir inşaat başladı. Sonrasında da işte bir de tabii ki çevik kuvvetler eşliğinde başladı bu inşaat. Ondan sonra da geriye dönük ruhsatı çıkarttılar. O arada işte arkeolojik bulgular, Arkeoloji Derneği vizesi geldi. Elle kazı yapılmasına karar verdi. Fakat öyle bir hızla elle kazı yapıldı ve sonrasında daha fazla parça bulunmadı. Yani gözümüzün önünde parçalar ben anlamam artık.
Oldu bu iş Mayıs. Koy buraya. Heh. Koy. Al sen tut. Koy buraya. Atıyor. Atıyor. Bundan çıkmayabilir Mayıs'cığım. Bunun için hiç şişirer. Geçerken toplayıp Kabuk. Bak hemen koyuyor. Aferin ya, öğrendin. Tamam bu iş ya. Bitti ya. Tamam. Ya araziyi alabilirsiniz Öğrendi, artık. tamam abi. Bir daha. Başka yok mu? Bir daha. Geç geldin ama ne yapalım kızım? Bunları mı yapıyorsun? Mayıs. Mayıs al. Al. Bak büyümüş hali. O böyle Ya. olacak ya. Evet. Sercan'a götür sana yemek yapsın. Al bunu götür anneye götür. Anne sana çiçek getirdim be bak. Evet. Anne sana soğan getirdim dersin. Al bakalım. Hı. 2011'de semt dernekleri bir dava açtı. Dava kazanıldı. Fakat 2015 Aralık ayında bu dava Danıştay bu kararı bozdu, iptal kararını ve ikinci bilirkişi atanmasına ve bu bilirkişilerin İstanbul dışından olmasına karar verdi. Bilirkişi raporu geldi ve lehimize geldi. Bilirkişi diyor ki zaten yetersiz olan yeşil alan üzerinde, yani Beyoğlu bölgesinde zaten yetersiz ve yeni alanların yaratılması imkansız olan bir bölgede var olan yeşil alanların üzerine her şekilde bir inşaat yapılması kamu yararına aykırıdır. Bu ikinci rapor hemen hemen aynı şeyi söylüyor. Yani ama yürütme durdurma verilmediği için biz gene tehdit altındayız. Roma Bostanı yıllardır işgal edilmeye çalışılıyor. En az 5 kere püskürtüldü. Belediye lojman yapmak istedi, trafo yapmak istedi, Mimar Sinan Üniversitesi işgal etmek istedi. Yani sürekli orası bir boşluk gibi görülüyor. Halbuki Beyoğlu'nda kalmış yegane yeşil alan. Ama burası sadece böyle kalmaz. Çünkü belediye beceremiyor bakmayı. Hatta istemiyor da tabii. İçine çöp atılıyor vesaire böyle. Dolayısıyla bu alanın bir yönetim planını yapmak gerekirdi ve vatandaşların da bu kamusal alana girme hakkı var. Sadece hizmeti alma şeklinde değil. Aynı zamanda katkıda bulunma anlamında. Şimdi Roma Bostanı aslında bunun için çok güzel bir örnek. Tam da müşterek alan nedir bunu gösteriyor. Yani bilmiyorum, bu insana böyle keyif veriyor. Mesela Alakır'ın hanımellisi olacak burada. İşte Kaz Dağları'nın katır tırnakları var. Yani mimozaları var adanın. Yani işte İstanbul'un Erguvan'ı var. Hani insan daha ne ister? Yani yoksa burası çöplük bir alandı. Kullanılmayan, öyle atıl bir yerdi. Dolayısıyla şu anda yaşayan bir yer haline geldi. En önemlisi o, yani yaşıyor, 4 mevsim yaşıyor ve bıraktığın zaman da gelecek kuşaklara bırakabileceğimiz bir gıda ormanımız var. İstanbul'un ortasında bir gıda ormanımız var. Burada ilk Bostan'a geldiğimiz gün herkes bir şey yapmaya çalışıyor kendi gücünü yettiği kadar. Yani kimse hiçbir şey beklentisinde değil. Burada güzel bir şey yaratıyoruz ve bunu benim de ne faydam olabilir diye herkes yaklaştı. Hiç buraya dahil olmayan, kenarda oturan birisi de durun ben palet çakıyorum, gümrükte çalışıyorum. Palet konusunda hani ben size yardım edeyim diye dışarıdan birisi geldi. Bu da aslında çok insanın tüylerini diken diken yapan şeylerden bir tanesi. Hani yoldan geçen birisinin ya burada birileri bir şey yapmaya çalışıyor. Ben gideyim benim elimden de şu geliyor. Yardım edeyim onlara
diye içinde herhangi bir çıkar olmadan, çünkü bunun karşılığında ne bir para alacak ne bir yani bir maddi bir şey almayacak. Sadece manevi bir şey alacak. Bizim teşekkürlerimizi alacak ve kendisi de ya burada benim de dikili bir çivim var, çakılı bir çivim var hissiyatını yaşayacak belki de. Yani bu en güzel mutluluklarından bir tanesi bu. Burada o yüzden yani daha önce hiçbir şekilde bahçecilikle hiçbir alakası olmayan insanlar gelip burada birbirinden bir şeyler öğreniyor, birbirine yardımcı oluyor. O sonra bir sonraki aşamada o kişi belki başka birisine aktaracak bunu. Burada aslında her şey insanların destekleriyle gidiyor. İşte fidancısı fidan gönderiyor, gübre üreten gübre gönderiyor, işte köyde yaşayan arkadaşlarımızdan tohum geliyor. Bazılarımız profesyonel olarak bilgisini kullanıyor, bazılarımız sadece işte görünürlüğümüzü arttırmak için web alanında bize destek oluyorlar. Bu şekilde aslında merkezde bir çekirdek kitle olsa bile mahalleden oluşan aslında genişleyen büyük bir halkalara sahibiz. Bunlar zaten gidecek. Bunlar bir süre sonra gidecek ama şu anda güneş zaten çok az ya. O yüzden biraz şuradan güneş alacaklar. Evet, o yüzden yer açmak birazcık önemli ilk etap için. İlk yaz ektiğimiz ürünlerde hepimiz de yani sonuçta teorik olarak aşağı yukarı biliyoruz ama yani tecrübeli değiliz çoğumuz. Hani başkalarından tabii ki fikir alıyoruz, ediyoruz. Domatesler olmuyor. Üzüldük. İkinci sene o yüzden daha az domates ekelim. En azından hani başka daha sağlıklı yetiştirebileceğimiz şeyler üzerinden hani daha onlara daha çok eğilelim dedik. Ondan sonra ben yoktum o zaman ama bir kadıncağız gelmiş buralarda oturan. Neden domates ekmediniz diye. Ondan sonra yani işte böyle durumu anlatınca ben geçen sene topladım bir sürü domates, buradan salça yaptım onlarla. Bu sene niye yapmadınız diye. Bir de bizi azarladı. Böyle komik şeyler de oluyor. Yani aslında biz evet burada bir şeyler yapıyoruz, üretiyoruz ama zaten hiçbir şekilde duvarımız ya da çitimiz olmadığı için zaten herkese, kamuya açık bir şey aslında yapıyoruz burada. Yani yoldan geçen herhangi birisi gelip istediği işte domatesini alsın. İşte böğürtlenler bu sene bayağı revaçtaydı. Böğürtlen toplamalar olsun. O yüzden böyle çevredeki insanlardan da, mahalledeki insanlardan da böyle destekleyici tepkiler alınca aslında seviniyoruz. Ama keşke kadıncağız bize söyleseymiş, domatesler güzeldi deseymiş, biz de domates yetiştirememişiz diye üzülmezdik o zaman. Buradaki üretimin kendisi elbette hani herkesin kullanımına açık olsa da sembolik bir üretim. Ne bir geçim ekonomisinden bahsedebiliriz, ne bir alternatif dağıtım mekanizmasından henüz söz edebiliriz. Ama şunu yapıyor, insanları bir araya getirebiliyor. İnsanların başka türlü ilişkilenmelerini sağlayabiliyor. Yani şu bence çok önemli. Burada para geçmez denmesini ve bunun insanlar tarafından çekici bir ihtimal olarak karşılanması bence çok önemli. Dolayısıyla kapitalist toplumsallığın yarattığı yabancılaşmaya karşı da başka bir alan açıyor bu mekanlar bana kalırsa. Dolayısıyla biraz ütopik bir şeyler de içerebiliyor. Yani gelecekte nasıl bir kent istiyoruz'un, yani kendi kendine yeter bir kent istiyoruz ve buna karar verenler biz olacağızın ihtimaline dair de minicik bir pratik. Çok küçük, çok kendi içinde ama ihtimalleri de içinde taşıyan bir pratik olduğunu düşünüyorum. O yüzden çok kıymetli. Yani neyin mümkün olabileceğine dair bir işaret. Bunlar ebekmeci. Nane var mı? Nane de var bir yerlerde. Tamam, ben nane aramaya gidiyorum. Tamam. Yeliz, nane bu kapalı şeylerin içinde var. Bunlar kendi yetişiyor. Naneyi yetiştiriyorlar. Tamam. Hemen gidiyorum. Babanın yanındaki ablaya sorarsan. Vallahi herhalde olabilecek en güzel şey manzarayla. Burada zaman geçirmek çok güzel. Yani 1-2 saat bile uğrasak tazelenerek eve dönüyoruz. Zaten İstanbul'da hepimiz yeşile hasret yaşıyoruz. O yüzden de hep böyle bir ihtiyaç duyuyordum ben. Köylere mi kaçsak falan diye.
Ama evinin yanında bu kadar yakınında böyle bir olanak olması insanın aslında hiç zor değil bir yandan. Ama bir yandan da işte İstanbul'da, betonlaşan İstanbul'da bir nimet oldu. Onun için gözümüzün içi gibi bakıyoruz. Biz bazen şey yapıyoruz, yani bu kahveye falan gidip oturacağımıza, manzara da çok güzel olduğu için. Şimdi biraz Galata Port'un gürültüsü rahatsız edici. Ama buraya geliyoruz arkadaşlarla, oturuyoruz, burada bir kahve içiyoruz. Yanımıza kahve getiriyoruz. Oturup sohbet edip dönüyoruz eve. Hani Roma Bostanı bir de şu anlamda çok kıymetli. Boğaza nazır, para harcamadan sadece bakabileceğiniz bir yer. Yani şu arkanızda gördüğünüz işte alan Galata Port'un dibine kadar ulaşıyor ve bundan sonra aslında Boğaz'a erişim sağlayabileceğiniz, Boğaz'ı görebileceğiniz pek bir alan yok. Dolayısıyla Boğaz gibi müşterek mirasımız diyelim. Müşterek mirasımıza açılan ve onu hani ne bileyim para harcamadan izleme keyfine varabileceğiniz bir yer aynı zamanda. Gördünüz mü cahilliğimizi? Ben oğlumla eskiden çocuklarla dalga geçerdim. Neredeyse dağı bulutup unutacaklardı. Biz de sarımsak ve soğanı ayırt edemiyoruz. Korkunç. Soğan bulalım sana o zaman Gönül. Demin de bunlara gittik. Kara lahana diye, brokoliymiş. Gülmeyin yani. Evet, sana eşlik ediyoruz. Brokolinin yaprağını gören kaç kişi vardı? Ama brokoli zaten geleneksel bir şey. Buradan geçiyordum, Kadıköy'den performanstan geliyorum. Böyle karşılaştık, burada bostana müdahale mi ediyorlar acaba diye burada durdum. Sonra yok falan dediler. Sonra muhabbet ederken hadi burada gösteri de yapayım dedim. Şimdi oynayacağım oyun Oscar Wilde'in Mutlu Prensi. Kentin yukarısında böyle bir yerde yani. Yüksek bir sütunun üstünde Mutlu Prens'in heykeli duruyordu. Gözlerinden de iki parlak gök yakut görünüyordu. Bir gece küçük bir kırlangıç kente doğru çıka geldi. Mutlu Prens'in heykelini gördü. Oh, bol havalı, püfür püfür bir yer. Ben burada kalırım diye düşündü ve Mutlu Prens'in ayaklarının dibine kondu. Tam uyumaya hazırlanırken bu gece de yatak odamda altından Bence yerlerinize oturun. En konforlu yerleri bulun. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş geldik hep beraber Roma Bostanı'na. Emek Sineması tam 8 sene önce yani kapatıldı. Bu sene Emeksiz 8. Film Festivali düzenleniyor. Biz de bu festivalde hepiniz hatırlarsınız her festivalde bir eylem yapardık ve çok soğuk olurdu hava. Bugün de pek aratmıyor o zamanları. Festivalde bir eylem yapamadık ama en azından belgeseli bugün kurtarmış olduğumuz müşterek bir alan Bostan'da yapalım istedik. Yürüyüşe geçti. Aralarında dizi oyuncuları, sinema oyuncuları, Yeşilçam'ın usta isimleri var. Hepsi hep bir ağızdan İlk eylemlere başladığımızda 2009'da aslına bakarsanız emek sinemasının yıkılabileceğini öngörebilirdik ama
2017'de Cihangir'in göbeğinde böylesi bir ortak alana sahip olabileceğimiz sanırım hiçbirimiz öngörmezdik, hayal bile edemezdik. Şimdi böyle bir alana sahibiz ve emek sineması mücadelesi tam da hani kendi sahip olabileceğimiz müşterek alanlar için verilen bir mücadeleydi. Görüyoruz ki burada devam ediyor. Ayşe Hanım! Ayşe Hanım! Şimdi şenlik var pazar günü burada. Kutluyoruz. Torunları çağır. Torunlar tatilde. Tatilde mi? Olsun. Sen burada mısın? Pazar günü torunlar yok madem sen gel. Hepiniz hayırlı olsun. Hepiniz hayırlı olsun canım. Bak önün, sağın, solun, arkan açıldı işte. Çok güzel oldu. Kazandık. Bunda bir yaparız, öbürü kurtarır. 90 mı? Biraz fazla oluyor. Boşlukları olacak. Şimdi seninle şurayı alalım. Şu boşluğa asarız. Ekolojik apartmanlar. Apartmandaki en üst kattaki kadın, ben bunu mesaj olarak attığımda bana en iyi geri dönüşü yapan insan oldu. Mücadeleye devam diye. Vay. Mesaj Allah attı bana. Allah. Vallahi billahi. Neval Hanım, o bizim hani hakikaten suyu bize sağlayan ilk kadın. C A E C A E A C A S 2 4 C A C A E Yek du seçar. Aşk meydandır, aşk aleni. Aşk maskesiz yürümektir. Aşk kırılmış bir tüfektir. Aşk Aç olan gelsin! müşterektir. Aşk bir kadem pak tuttu mu? Aşk kara kızıl bayrak oldu. Aşk mor, yeşil ve pembedir. Aşk rengarenktir. Aşk Ankara'da bir meydan. Aşk Atina'da yanan cam. Aşk alevler içindedir. Aşk diyalektiktir. Aşk Ankara'da bir meydan. Aşk Atina'da yanan cam. Aşk alevler içindedir. Aşk diyalektiktir. Canlar iyi ki varsınız. İyi ki varız. Bitirmek durumundayız. Hiçbir şey daha bitmedi, yeni başlıyor. Bu daha başlangıç.
emsal olsun, ilham olsun diyoruz. Arkamızda çöp bırakmıyoruz. Onları da toplayıp gidiyoruz. Bulutlar geçer gökyüzünden, rüzgar eser, bulutlar geçer gökyüzünden. Çınarların sesi, yarınlara söz var. Sabah olur her gün kavga yeniden. Çınarların sesi, gölgesinde biz var. Daha başlangıç.